Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu minnoş çantayı yapacağız. Bakın, biliyorsunuz çok sevdiğiniz diğer videomda da çok ördüğünüz bu son zamanların meşhur çantasını bu sefer küçük ve hasır versiyonuyla çalıştım sizlere. Yine uzun sap versiyonunu unutmadım. Bakın, bence çok büyük kolaylık oluyor ama bu sefer bir farklılık olsun istedim. Elimde böyle eğlenceli, tam çantanın renklerine uygun zincirlerim vardı. İki tanesini bir araya getirdim. Bu şekilde uzun sapla da kullanabileceksiniz bu çantayı. Yine tüm detayları videonun içinde mevcut. Şöyle çıt çıt dikiminden D'leri dikimine kadar her şeyi bulabileceğiniz bir video hazırladım sizler için. Daha minimalist, daha küçük bir versiyonu. Eni 31 santim, boyu 19 santim çantamızın ve toplamda tam 275 gram kağıt ip kullandım. Bakın, renkler şahane. Şöyle ben rastgele elimdeki iplerden bunları tercih ettim. Sizler istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Benim ipim çok kalındı ve elim sık olduğu için ben 4 milimetrelik tığ kullandım ve ağız kısımlarında ve sap kısmında 3,75 tercih ettim. Ancak sizler 3,5 milimetre ile örebilirsiniz benzer ölçüleri yakalamak için. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve beraber bu güzel çantayı benimle örersiniz diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorumlarınızla, beğenilerinizle desteklerseniz çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz diyorum. Like butonuna da basmayı unutmayın. Haydi hiç zaman kaybetmeyelim. Hemen bu güzel çantamızı örmeye başlayalım. Şimdi örmeye başlıyoruz. Ancak şöyle söyleyeyim size. Şuradaki yuvarlak kısma kadar motifi başka bir motif üzerinden, renk üzerinden daha doğrusu izleyeceksiniz. Şu yuvarlak, yani şu çiçeklerin tam bitim yuvarlağına geldikten sonra bu motif üzerinden devam edeceğiz. Ama dediğim gibi o yuvarlak kısma gelene kadar farklı bir renkle izleyeceksiniz. Kafanız karışmasın. Yanlış videodayım zannetmeyin. O kısma kadar o videoda gösterip sonrasında buradan sonra artık bu hasır renkle devam edeceğiz. Şöyle yine çarpı yaptım. Tığımı alttan geçirdim. Bakın, burada dikkat etmemiz gereken şey, çok fazla küçük bırakmayın başlangıcını, rahat çekebilmeniz için. Birazcık böyle paylı olsun. Alttan tığımı, bakın parmağımla bunu tutuyorum kaymaması için. Alttan tığımı geçirip buradan ipi çekiyorum yukarı, döndürüyorum ve bir zincirle sıkıştırıyorum. Böylelikle başlangıcımı yapmış oluyorum. Şimdi bakın, bu da sık iğneden sayılacak biraz sonra. Şimdi bunun yanına toplamda 7 tane sık iğne yapıyorum. Bu 7 sık iğneyi yaptığımızda bakın, birleştirdiğimizde otomatik olarak 8. sık iğne de ortaya çıkmış olacak. Sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 dedik. Şimdi artık sıkıştırıyoruz göbeğimizi. Şimdi 7 taneyi yaptım ve sıkıyorum. Sıkıştırdım güzelce. Şimdi bu noktada tığımı uzatıyorum. Buradaki ilk sık iğnenin tepesinden, bakın şöyle bir rahatlattım burayı. Çünkü arkadan gireceğim. Şöyle arkadan girdim. Tığıma da bu ilmeği takıp ilmeğimi arkaya çekiyorum. Şimdi bu ilmeği parmağımla tutuyorum. Tığımı da buradan geçiriyorum. Bakın, o ipin uzantısı zaten bu. İlmeğimi de geçirdim, taktım. Böylelikle hem o alttaki ilk yaptığımız sıkıştırmaya bir sık iğneye çevirdik. Onun tepesini oluşturduk. Hem de aynı zamanda bu şekilde onun üzerine bir sık iğne daha yapmış olduk. Şimdi bakın, dikkat edin. Bu hizayı 1 olarak kabul edersek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olmuş oldu. Şimdi bu sırada ne yapıyorduk? Her birine çift batacaktık. Her birine çift batmak için şimdi bunun da üzerinden yürütelim. Aynı yere, bakın buradaki girdiğim noktaya tekrardan giriyorum. Şimdi bu ilmek birazcık sıkı oluyor. O yüzden 3,5 milimetrelik tığ alıyorum. Sadece bunun için. Bakın, rahat girip buradan ilmek çıkarttım.
Bu şekilde burayı çiftlemiş oldum. Geldim. Yine çiftledim. Şimdi üçüncüye geldim. Yine çiftimi yaptım. Dördüncü ilmeğe geldim. Bir, aynı yere bir daha battım. 2, yine çiftledim. Sonuna kadar bu şekilde her ilmeğe çift batıyorum ve böylelikle ilmek sayımı 16'ya çıkartıyorum. İlk sıramızda 8 taneydi. İkinci sıramızda 16 tane. Şimdi buraya da son kez çift battım ve artık bu noktada ipimi kesiyorum. Çünkü bu rengi bir daha kullanmayacağım. Şimdi burada bakın ilk gerçek sık iğne bu. Onun üzerinden giriyorum. Bu içinden yürüttüğüm ipimi de artık kestim. Bu şekilde. Bakın geçtim. Şimdi iğnemi alıyorum elime. İpin çıktığı merkez burası. Buradan arkaya doğru ipimi geçiriyorum. Evet. Şimdi bunun üzerine yine örerken yürüteceğim. Bakın böylelikle merkezimizi yapmış olduk. Bu iple işimiz bitti. Bunu kaldırabiliriz. Ben şöyle bu tarz ipleri kaldırırken çözülüyorlar biliyorsunuz. Şöyle bir koli bandıyla tutturuyorum ki iplerim açılmasın. Bu da sizlere fikir olsun. Şimdi geldik çiçeğimize. Çiçeğimizi hasırın en açık tonu dediğimiz böyle buğday rengi diyebileceğimiz bir renkle yapıyoruz. Şimdi geliyorum tam bu noktadan artık biliyorsunuz 4 milimetrelik tığımdayım bakın. Buradan başlıyorum. Burada dilerseniz ipinizin hani ben gerek duymuyorum hiçbir zaman ama bazıları da alışkanlık şu şekilde buraya ilk bir sıkıştırıp şöyle bir sıkıştırmayla başlayabilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? İpimi uzatıyorum. Döndürdüm. Bakın içinden geçtim ve bu şekilde buraya ilk trabzanımı oluşturdum. Aynı yere tekrardan girdim. Şimdi bu ipi içinden yürüterek gideceğim. Geldim. 2 seferde çekiyorum. Bakın daha önce çantada 3 seferde çekiyorduk. Bunu da 2 seferde çekiyorum. Evet. Şimdi yine bir zincir. Bir boşluk bıraktım altta. Tekrardan. 1 2 3 tane. Bakın aynı yere 3 tane yapıyorum. Yine bir zincir çektim. Geldim. Buradan bakın bir taneyi atladım. Yanındakine gittim. Yine bu şekilde 8 kez tekrarlıyoruz bu işlemi. Çünkü çiçeğimizin 8 tane taç yaprağı var. Evet. Hadi şimdi hepsini yapıp geleyim. Şimdi artık bitirdim geldim. Bakın döndüm dolaştım. Yine bir zincirimi çektim. Geldim buraya ilmek kaydırmamı yaptım. Hemen bir zincir çekiyorum. Bu zincirleri sıkıştırmak için hani diğerini örerken çözülmesin diye çekiyorum. Onu daha sonra çözüyoruz tekrardan. Şimdi neye geçiyoruz? Hemen mercan rengimize geçiyoruz. Burada renk kombinasyonları tamamen size kalmış. İstediğiniz rengi tercih edebilirsiniz bu anlamda. Hemen bir sonraki bakın burada örmediğimiz sık iğnemiz vardı ya buradan gireceğiz.
Şimdi şöyle yine aynı şekilde buraya bir kilit yapalım. Evet. Şimdi ne yaptık? Yine ipimi uzattım. Bakın bu şekilde döndürdüm. Şimdi bu aynı noktadan tekrardan giriyorum. Girdim. Çektim yukarıya. Şu düğüm arkada kalması lazım. Bunun içinden diğerinin arkasından dolanıyorum. Bakın bu şekilde. Böyle bir trabzan yapmış oldum. Bakın bir trabzan yapmış oldum bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Burada 3 tane olduğu için. Şimdi bu zincirlerde şöyle bir yol izlemeniz gerekiyor. Bazen ipleriniz kalınlık anlamında çok dengeli olmayabiliyor. Yani diyelim ki bu ipiniz çok kalın, bu ipiniz çok ince. Bunun 3 zinciri eğer buraya sizi taşımıyorsa o zaman ne yaparsınız? Bakın bu şekilde zincir sayınızı arttırabilirsiniz. Ya da daha gevşek zincirler çekebilirsiniz. Mesela şu an baktım sanki benimki böyle biraz şey oldu. Hafif zincirlerimi genişlettim. Döndüm. Bakın yine burada batılmamış olan bıraktığımız bir nokta var. Girdim oraya. Şöyle tığımı öne geçirdim. Bakın 1 ve 2. 2 seferde çekiyorum. Yine 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Geldim yine ön taraftan. Bakın 2 seferde çektim. Yine 1, 2, 3. Son kez gösteriyorum. Geldim önden. Şu batılmamış ilmeğe 1, 2. Şimdi bu şekilde tam tur her yeri örüp geliyorum. Evet geldim şimdi son noktaya. Görüyorsunuz. 3 tane zincirimi çektim. Şimdi artık bu ipimi öne alıyorum. Geliyorum buraya. Bakın bunlar benim şimdi 1, 2, 3 tane zincirim. Şu da benim ilk yaptığım trabzanımın tepesi. Geliyorum şimdi bu trabzanın tepesine. Buraya bir ilmek kaydırmamı yapıyorum ve böylelikle bu kısmı da halletmiş oldum. Yine bakın buraya bir zincirimi çekiyorum ve bu ipimi uzatıp diğer ipime geçiyorum. Şimdi taç yapraklarına geçtik. Yeniden uzattım ipimi. Kıvırdım. Bu ilk noktaya girdim. Bunun içinden diğerinin arkasından dolaştırdım ve böylelikle bakın hiç seyrek bir doku olmuyor. Buraya zincirle çıkmayın. O ister istemez görüntüyü bozuyor. Tığımı doladım. Hemen ikinciye giriyorum. Ve buraya çift yapacağız şimdi. Artık taç yapraklarımızdaki 3 trabzanı 4 trabzana çıkartmış oluyoruz bu şekilde. 1, 2. Bakın bir altta bir zincir vardı. Bu sefer 2 zincir çekiyorum. Hemen bakın öne alıyorum bunu. Ama ipimi öne alıyorum. İp öne geliyor. Bu şekilde önden batıyorum. Yani bu yeşilin örgüyü arkaya alıyorum. İpini öne alıyorum. 1. Geldim ikinci trabzanın tepesine. Buraya çift yapıyorum. Geldim. Buradaki trabzana bunun da içine tek yapıyorum. Bunu da dörtlemiş oldum. 1, 2 tane zincirimi çektim. Geldim buraya. 1. Pardon. Son kez gösteriyorum. Buraya çift batıyorum. Yine buraya tek batıyorum. Ve böylelikle bunu da dörtlemiş oldum. 2 zincir çekip yoluma devam ediyorum. Haydi şimdi bu sırayı da bitirip gelelim. Evet yine geldim sıranın sonuna. 2 zincirimi çekip ilmek kaydırmayla birleştirdim. Sıkıştırdım zincirle çıktım yukarıya. Geldim.
Bakın altta bir tane yapmıştık. Artık burada 2 tane trabzanımız olacak. Yine yaptığım zinciri çözdüm. Uzattım. Kıvırdım. Şimdi aynı yere tekrardan giriyorum. Buradan bir ilmek çıkarttım. Bunun içinden, bunun arkasından ilk trabzanımı yaptım. Tekrar doladım. Aynı yere tekrar girdim. İkinci trabzanımı da yaptım. Şimdi bu sefer 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Geldim. Yine önden batıyoruz bakın. Birinci trabzanımı yaptım. Aynı yere tekrar girdim. İkinci trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4. Son kez gösteriyorum. Geldim. Bu şekilde birinci trabzanımı yaptım. Geldim. İkinci trabzanımı yaptım. Yine 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çektim. Şimdi bir sırada bu şekilde dolaşıp geliyorum. Evet, geldim. Şimdi bakın yine 4 tane zincirimi çektim. Şu ipi öne almayı unutmuyorum. Onu öne aldım ve bu şekilde ilmek kaydırmamı yapıp yine zincirle sıkıştırdım. Geliyoruz yine çiçeğimizin taç yapraklarına. Yine yaptığım zinciri söktüm, uzattım, kıvırdım. Aynı yere tekrardan girdim. Onun içinden diğerinin arkasından dolandırdım ve ilk trabzanımı yaptım. Geldim, ikinciye girdim. 1, 2 seferde çektim. Bakın görüyorsunuz. İkinci trabzanın üzerine çift battım. Devam ediyorum. Ne oldu? 5 tane oldu artık. Yine 1, 2, bu sefer 3 tane çekiyorum ve ipimi öne alıyorum. Bakın. İpi öne aldıktan sonra bu şekilde yine önden örüyoruz. 1, 2 seferde çektim. Tığımı doladım. İkinci trabzanın tepesine şimdi çift yapacağım. Burada fark etmez. İkinciye de yapabilirsiniz, üçüncüye de yapabilirsiniz. Ben ikinciye yapıyorum. Evet. Dördüncü trabzanın üstüne de geldim. Şimdi beşlemiş oldum. Yine 1, 2, 3. Haydi bu şekilde bu sırayı da şimdi bir dolaşıp gelelim. Bir üst sıraya geçelim. Evet, 3 tane zincirimi çektim. Geldim. Buraya hemen yine ilmek kaydırmamı yaptım. Artık üst tarafa çiçeğimizi normal üzerindeki yelpaze kısmına geçiyoruz. Bakın buna geçmeyeceğim şimdi. İlk etapta bu şekilde. Bir zincirimi çektim. Tığımı doladım. Şu 5 tanenin tam ortasındaki noktaya şimdi ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. 6 tane trabzan yapacağım buraya. 2, 3, 4, 5 ve 6. Geldim. En baştaki, bakın buradaki trabzana sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3. Tekrardan 3 tane zincirimi çektim. Geldim. Buradaki ilk trabzanın tepesine sık iğnemi yaptım. Tığımı doladım. 3. trabzanın üzerine yine 6 tane ikili trabzan yapıp yelpazemi oluşturuyorum. Bakalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine geldim 5.'nin üzerine sık iğnemi yaptım. Tekrardan 1, 2, 3 zincir çekip ilk trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum ve aynı işlemi tekrar edeceğim. Şimdi bu şekilde bu sırayı dolaşıp geliyorum. Evet, şimdi geldim artık sonuna. Bu noktada buraya şu ilk yaptığım şu sık iğne benzeri sıkıştırma zincirin üzerine ilmek kaydırdım ve sonrasında artık ipimi kesiyorum. Bir sonraki ilmekten de ipimi
bakın şöyle içinden, V'nin iç noktasından ipimi arkaya çektim. Bunları daha sonra iğneyle hep gizleyeceğim. Bakın bu şekilde artık çiçek kısmımız hazır. Şöyle elinizle, el ütüsüyle düzeltebilirsiniz. Şimdi geldim artık, bakın buraya, bu ipimize geçiyorum. Şimdi tığımı uzattım. Burada artık bir üste geçeceğiz ve yuvarlağımızı aslında bu aşamada bitirmiş olacağız. Bakın tığımı uzattım, doladım. İlk trabzanın tepesine girdim. Buradaki ilmeğin içinden, bunun arkasından. Tığımda 2 tane ilmek kaldı ya, bunu böyle çekmiyorum da artık şu ikisinin arasından zincirden girip bu şekilde buraya bunu aynı zamanda bir ilmekle sabitliyorum. Tığımı doluyorum. Bakın aynı yere tekrar geldim. Yine önden örüyorum. Mesela bakın bu şekilde hafif uzatıyoruz burada. İkisini çıkarttım. Tam şu ikisini çıkartacağım sırada araya giriyorum. Bakın iki zincirin arasına giriyorum. Buradan ilmek çıkartıyorum. Bunun içinden geçiriyorum. Tığımı doladım. Şimdi yanındaki trabzanın tepesinden bir ilmek çıkarttım. Uzattım. İkisini çıkarttım. Kalan tığımdaki 2 taneyi çıkartırken aradan ilmek çekip bu şekilde içinden geçirdim. Şimdi böylelikle ne olmuş oldu? Bunu daha sıkı bir şekilde buraya sabitlemiş olduk. Dediğim gibi bu çanta için geçerli. Şimdi tığımı doluyorum. Arkada bakın en son boş bıraktığım ilmeğim var. Buraya tam 5 tane. Neden 5 tane? Önünde 5 tane olduğu için. Dört ve 5 tane. Geldim tekrardan. Şimdi öne geçeceğiz. Önden battım trabzana. İkisini çıkarttım. Diğer ikisini çıkartmadan zincirin arasından ilmek çektim. Şimdi çıkarttım. Tekrar tığımı doladım. Aynı tepeye tekrar girdim. Buradan ikisini çıkarttım. Kalan ikisini çıkartmadan zincirin arasından bir ilmek çektim ve bu şekilde yaptım. Şimdi tekrar tığımı doladım. Son trabzanın tepesine girdim. İkisini çıkarttım. Diğer ikisini çıkartmadan zincirlerin arasından bir ilmek çektim ve bu şekilde bakın görüyorsunuz ilmeğimizi çektik. Ne yapıyorum şimdi? Arkaya geçiyorum. Yine arkadan trabzanlarıma devam ediyorum. 2 3 4 ve 5. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi bu yöntemle bu sefer komple etrafını dolaşıp geliyorum. Yine şurayı da ördüğümde bakın en son burayı da ördüğümde nasıl birleştiriyoruz ve üst sıraya nasıl geçiyoruz onu göstereceğim. Hadi şimdi bir sıra daha dolaşıp geleyim. Evet, şimdi görüyorsunuz 4 tanesi hazır. Şimdi 5.'yi hali hazırda şöyle göstereyim. Buraya kadar getirdim. Buraya kadar siz başka bir motif üzerinden izlediniz. Şimdi buradan sonrasını ise bu motif üzerinden göstereceğim sizlere. Şimdi burada dikkat ettiyseniz nereye kadar gelmiştik? Şu yuvarlak kısmı örme aşamasına gelmiştik. Şimdi bu yuvarlak kısımdan sonra bunu öncelikle bir kareye dönüştüreceğiz ve kareye dönüştürdükten sonra da motifi büyütmek için etrafına şu şekilde bir sıra trabzan döneceğiz. Böylelikle hem çiçeğimiz değişmeden aynı çiçek boyutundayken bakın bu şekilde motifimizi büyütmüş olacağız. Şimdi gelelim buradan sonra ne yapıyoruz? Şurayı tekrardan göstereyim size. Bu tarafa nasıl geçtik? Ondan sonra devam edelim. Şimdi hatırlarsanız şuradan başlıyorduk. Hep bu şekilde yukarıya doğru gittik. Şimdi tığımda ilmeğim bakın var. Arkaya 5 tane gördüğünüz gibi trabzanımı yaptım ve uzattım. Şu görmüş olduğunuz birinci değil, ikinci trabzanın tepesinden bunu arkaya çekiyorum. Pardon, özür dilerim. Arkadan girip bu şekilde arkaya çekiyorum.
Sonra normal ipin uzantısından bakın bu şekilde girip ilmeği takıyorum ve çıkartıp sıkıştırıyorum. Bakın buraya bu şekilde bir tane sık iğnemi yapmış oldum. Bunun üzerine ne yapacağım? Şimdi bakın bunun tepesi yok biliyorsunuz. Şöyle yanındaki sık iğneyi de yapınca göreceksiniz. Bunun tepesi yok. Bunu ne zaman yapıyoruz? Buradan dolaşıp geldiğimizde buraya artık bunun bir tepesi olacak. Şimdi geliyorum. Diyelim ki köşelerimizi şuralara koyalım. Bir köşeyi buraya, daha net anlayabilmeniz için yapıyorum. Bir tane atlıyorum. Diğer köşeyi buraya. Yine bir tane atlıyorum. Diğer köşeyi buraya. Yine bir tane atlıyorum. Diğer köşeyi de buraya. Evet, görüyorsunuz. Bakın 4 köşeyi yapacağım yere işaretleyicimi taktım. Bunu sizler net görün diye yapıyorum. Normalde görmenize gerek, koymanıza gerek yok aslında. Evet. Şimdi geldim. 1 2 3 ve 4. Bakın arkada 5 tane trabzanımız vardı ya. Bunun 4 tanesini sık iğne yapıyoruz. Şimdi tığımı doluyorum. 5.'sine şöyle bir çakma trabzan yapıyorum. Bakın hepsini bir topladım. Sonra tığımı doladım. Geldim. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Sonra geldim işaretleyiciyi taktığım yere. Buraya köşe oluşturacağım şimdi. O yüzden buraya önce bakın çok uzatmıyorum. Çok uzatırsam sivri bir köşe oluşur. Yani sivri derken hiza bozulur. O yüzden normal. Tığımı doladım. Aynı yere tekrar bir ikili trabzan. Şimdi araya bir, iki tane zincir geldim. Aynı araya bakın. Hala aynı ilmeğin içindeyim. Bir ikili trabzan daha yaptım. Yani ne oldu? 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Aynı ilmeğin içine. Şimdi yanındakinden devam ediyorum. Buraya tekrardan ikili trabzan. Şimdi yanındakine çakma trabzan. Çakma trabzanı birazcık uzatarak yapın. Şimdi devam ediyorum. Arkada sık iğnelerimi yapa yapa gidiyorum. Bakın buradaki grup bitti. Şimdi ortayı yapıyorum. Sık iğnelerinizi özellikle şu orta kısma geldiğinizde sıkı yapın. Motifimizde bombe oluşmasın. Yani şurasının düz olması için şurayı biraz sıkı yapmaya çalışın. Elinizi sıkı tutun burada. Özellikle benim ipim aşırı kalın. Yani o kadar kalın ki. Şimdi geldik bakın 5. trabzana. Tığımı doladım. Buraya bir tane çakma trabzan yaptım. Hemen tığımı doladım. Bir ikili trabzan yaptım. Tığımı doladım. Şimdi bunun içine bakın artık şu ortadaki trabzanın içine önce 2 tane ikili trabzan. Sonra 2 zincir. Sonra yine 2 tane ikili trabzan. Bakın ipim hep gergin. İpi gergin tutacağız ki tepe ilmeğimiz, ilk ilmeğimiz gevşeyip tepeler geniş olmasın. Bakın tepelerimin ne kadar, ipim çok kalın olmasına rağmen elimi hiç gevşetmiyorum ki tepelerim düzgün olsun. Tığımı doladım. Şimdi yanındakine ikili trabzan, yanındakine çakma trabzan. Şimdi tekrar sık iğneye geçiyoruz. Ne dedik? Sık iğneleri biraz
küçük yapmaya çalışıyoruz. Sıkı. Çok yüksek olmasınlar. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi iki köşeyi yaptık. Aynı şekilde şu iki köşeyi de yapıp gelelim. Sonra başlangıç noktamızda burasıydı. Burada devam edelim birlikte. Evet, başladığımız yere geldim. Bakın bu ilk tepesi olmayan sık iğnemiz. Şimdi bunun tepesini yapacağız. İpimi yine uzattım. Bakın görüyorsunuz. Bu değil, birinci değil. İkinci sık iğnenin tepesinden girdim. İpimi arkaya çektim. Şimdi bu çektiğim ipin uzantısı, bakın. Bu buradan gidip buraya gidiyor. Hemen tığımı geçirdim. İlmeğimi çektim. Şimdi trabzana geçeceğiz artık bu sırada. Uzattım, kıvırdım. Aynı yere tekrar girdim. Buradan yine ip çektim. Bakın bunun içinden, bunun arkasından dolandım. Bu şekilde trabzanımı yaptım. Doladım. Yanına girdim. 1 2 doladım. Hemen yanındakine 1 2. Nereye kadar? Köşeye kadar. Şu köşedeki iki zincire kadar ikili trabzanlarımı yapıp geliyorum. Evet, bakın görüyorsunuz. İkili trabzanlarımı yapıp geldim. Şimdi zincirdeyim. Zincire geldiğimiz zaman burada 1 2 tane ikili trabzan, yine 1 2 zincir, geldim yine aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Bakın tek yaptığım fark bu. Şimdi yine ilk, bakın buradaki trabzanın tepesine yaparak yoluma devam ediyorum. Yani boydan boya her ilmeğin tepesine ikili trabzanımı yapıyorum. Sadece köşeye geldiğimde şuradaki zincir kısmına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıp yoluma devam ediyorum. Burada yaptığım köşeyi şimdi 4 köşeye de yapıp geliyorum. Sonrasında ek yerimizde buluşalım. İpimizi artık sonlandıralım. Evet, sonuncu trabzanımı da yaptım. Artık burada ipimi kopartıyorum. Geliyorum. Şimdi buraya hiç ilmek arttırmadan bu ipi bağlamamız lazım. Bunun için ne yapıyorum biliyor musunuz? Birinci trabzanı atlıyorum. Birinci trabzanı atladıktan sonra ikincinin tepesinden girip şu şekilde bunu da bunun üzerine denk getiriyorum. Sonrasında bakın bu ipin çıktığı merkezden tığımı geçiriyorum. Bunu iğneyle de yapabilirsiniz. Ve bu ipimi aşağıya çekiyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi ne oldu? Şu ilk trabzanın tepesine bir ilmek oluşturduk ve böylelikle hiç ilmek sayımız değişmedi. Ve burada da düzgün bir bitiriş sağladık. Şimdi bu ipi nasıl gizleyeceğiz ona bakalım. Şimdi bu ipimizi bakın şurada arkadaki herhangi bir ilmekten geçiriyoruz. Sonrasında tekrar geçiriyoruz. Bu şekilde aynı bağlamış gibi bu ipi buraya sıkılaştırmış oluyoruz. Sonrasında artık şöyle bakın trabzanın arasından bunu aşağıya kaydırıyorum. Ve biliyorsunuz bir alt sırada sık iğnelerimiz vardı. Bu sık iğnelerin oraya iniyorum. İlmeklerin içinden ve sonrasında sık iğnelerimin arasından her zamanki gibi yatayda ilerleyerek ipimi gizliyorum. Şimdi artık bu fazlalığı kesebiliriz. Bütün iplerimi bu şekilde içlerinden yürüterek bitiriyorum. Şimdi ben bunları da temizleyeceğim. Artık tüm parçalarım hazır. İplerimi temizleyip geliyorum ve birleştirme aşamasına birlikte geçiyoruz. Evet, şimdi artık birleştirme aşamasına geldik. Bakın sadece taban parçamı
Ben bunu seçtim tabana. Taban parçamı ütüledim. Onun dışındaki diğer parçaları ütülemedim. Onları birleştirdikten sonra ütüleyeceğiz. Ne yapıyoruz? İlmek kaydırmayla başlayacağız. Önce tabanda hepsini ilmek kaydırmayla birleştireceğim. Daha sonra artık yan duvarları çıkmaya başlayacağız. Yine bu ikisini, bu ikisini, bu ikisini ve bu ikisini birleştireceğiz. Şimdi hemen dilerseniz ilmek kaydırmayla taban birleştirmesine başlayalım. Ben yine kendi renginde birleştireceğim. Tığım hala 4 milimetre ile devam ediyorum. Şimdi şöyle başlayalım. Hazır bu şekilde duruyor. Bakın ikişer tane zincirimiz var biliyorsunuz. Bu iki zincirin bir tanesi bu. Bakın bu taraftaki bu yatay kenar için, diğer taraftaki ise bu yatay kenar için. O yüzden şu ilk zincirden başlıyorum. Yine buradaki ilk zincirden başlıyorum. Alttan ipimi çektim, ikisinden geçirdim. Sonra bakın birer kanattan giriyoruz. Şimdi buradaki ilk trabzanın tepesi, buradaki ilk trabzanın tepesi. Birer kanadından girdik ve bu şekilde ilmeklerin arasından geçirdim. İlk ilmek kaydırmamı yapmış oldum. Yanındaki. Zaten ilmek sayılarımız eşit olduğu için hiç saymamıza gerek yok. Denk düşecek. Bir buradan, bir buradan. İpim altta. Bakın bu şekilde parmağıma takılı. Sadece yaptığım şey bakın bunu buradan geçirdikten sonra bu ipi şöyle tığımın üstüne takıyorum. Tek yaptığım şey bu. Tığımın üzerine taktıktan sonra bakın bir bundan geçiriyorum, bir bundan geçiriyorum, sonra da diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Buradaki kriterimiz şu: ne çok sıkı ne çok gevşek. İlmek genişliğimiz ne kadarsa, bakın şu tepe ilmeklerimiz, ilmek kaydırmalarımız da aynı genişlikte olursa herhangi bir kasma yaşamazsınız. Evet, anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi bu şekilde köşeye kadar gelelim. Bir köşeyi nasıl döneceğimizi göstereyim. Ondan sonra komple 4 parça ekleyip geleceğim. Şimdi geldim köşeye. Bakın. Bir buradan, bir buradan. Birer zincirimi aldım. Şimdi artık diğer tarafa geçiyorum. Bakın tabanın etrafında döneceğiz. Bu tarafa geldim. Hangisini koyuyorum? Bunu koyuyorum. Yine bakın buradaki zincir. Şimdi buradaki zincir. Şimdi yine trabzan, trabzan. İşte bu kadar kolay. İlmek kaydırmayı sevmeyenler, ben sevmiyorum, yapamıyorum diyenleriniz varsa iğneyle de dikerek ağız ağza birleştirebilirler. Bakın bu şekilde. Şimdi komple dönüp dolaşıp geliyorum. Artık bakın anlaşıldı diye düşünüyorum. Köşeyi bu şekilde dönüyoruz. Hiçbir fark yok. Etrafını dolaşalım. Şu başladığımız yere geldiğimizde buradan yukarı doğru duvara doğru çıkacağız. Şimdi hemen dolaşıp geliyorum. Evet, şimdi geldik. Artık buradan birleştirip yukarı çıkacağız. Şimdi bunu yaparken şurada şu devamlılığı sağlamak adına bakın ilk başlamış olduğum şurada 2 tane zincir var ya, bunun şu uzaktaki ilk başlamış olduğum yere geliyorum, giriyorum ve buraya bir ilmek kaydırıyorum ve bu şekilde tam turu tamamlamış oluyorum. Şimdi geliyorum hemen, bakın buradaki zincir, yine buradaki zincir, karşılıklı zincirlerden geçiyorum ve ilmek kaydırıyorum. Şimdi buradan yukarıya doğru gideceğim. Bakın bu şekilde yukarı doğru gideceğim. Ancak bunu yapmadan önce yine ne yapıyorum? Mutlaka ütümü yapıyorum. Nereye basacağım? Sadece şu taban ve motiflerin birleşim noktasına. Böylelikle şu tam kusursuz
tabanı oluşturacağız. Şu taban hattını oluşturacağız. Bunu tamamladıktan sonra, yani sadece şuraya bastıktan sonra artık buradan yukarıya doğru gideceksiniz. Bakın şöyle hemen bir tane göstereyim, ben onu sonra sökerim. Bakın zincirleri birbirine bağladıktan sonra trabzan, trabzan. Bunları yan yana getirin. Bakın trabzanın tepesi, trabzanın tepesi. Birinci trabzanların birer kanadından aldım, ilmek kaydırdım. İkinci trabzanlar, yine birer kanat aldım, ilmek kaydırdım. Üçüncü trabzanlar, ilmek kaydırdım. Bu şekilde yukarıya kadar çıkacağız. Hepsini bu yöntemle yukarıya taşıdıktan sonra ağız kısmını dolaşmaya başlayacağız. Evet, şimdi geldik. Bakın hepsini bitirdim. Burada ne yapıyoruz? Hepsinde baştan başlıyoruz. Şuradaki bakın ilmek kaydırmanın göbeğinden girip bu şekilde yukarıya doğru her birini çıkartıyoruz. Çıkarttığımızda şöyle göstereyim. Buraya geldiğimizde biliyorsunuz bir zinciri yaptık ya, ikinci zinciri de ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve diğerlerini bu aşamadayken bakın koparttım ve ipler böyle kaldı. Ama şimdi artık sonuncusunda ipi kopartmıyorum ve buradan dümdüz normal yukarıya doğru yolumuza devam edeceğiz. Hemen yine bir zincir çekiyorum. Bakın bu çektiğim zincir, şöyle rahat görmeniz açısından buraya bir işaretleyici takacağım. Bu benim dönüp dolaşıp geldiğimde buradaki sık iğnem olacak. Bunun tepesini döndüğümüzde yapacağız. Şimdi geliyorum buraya. Buraya geldiğimde şu görmüş olduğunuz boşluğa, bakın buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra geliyorum tepedeki sık iğneye de bu şekilde. Şimdi bütün çantanın ağzını dolaşacağız. Bu sefer böyle bir sıra değil, şöyle biraz ağız hattı oluşturacağız. Bakın sık iğneleri yapışıma dikkat edin. Parmağımla çekmiyorum. Sadece tığla. İpim gergin. Tepelerim nizami. Şimdi bu şekilde ek yerine kadar geleyim. Burayı nasıl geçeceğiz onu göstereceğim. Geldik bakın buraya. En son trabzanın üzerine de yaptıktan sonra hemen buradaki boşluğa bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra geliyorum. Buradaki göbeğe batıyorum. Bakın. Bir tane bu merkezdeki göbeğin tepesine yapıyorum. Yine bir tane buradaki boşluğa yapıyorum. Ve trabzanın tepesinden devam ediyorum. Bu sırada ipimi de yürütüyorum ve böylelikle bakın bu ip de gizlenmiş oluyor. Buradaki gibi şimdi tüm araları dolaşacağım. Aynı şekilde geçireceğim ve başlangıç noktama kadar geleceğim. Buraya geldikten sonra bir üst sıraya nasıl çıkıyoruz onu göstereceğim. Ve bu şekilde birazcık dolaşacağız. Yani çantamızı şöyle birazcık belli bir yüksekliğe getirmek istiyorum. O yüzden en az bir 4 sıra bu şekilde sık iğneyle dolaşıp çantamızın yüksekliğini kazandırıp ondan sonra sap aşamasına geçeceğiz. Evet, şimdi geldik sıranın bakın sonuna. İşaretleyiciyi taktığım yere geldim. En son buradaki boşluğa sık iğnemi yaptım. Çıkarttım bunu. Şimdi ipimi uzatıyorum. Şöyle arkadan bakın bunu değil, ilk gerçek sık iğnenin tepesinden geldim. Şimdi bu gösterdiğim işlemi diğer 3 sırada daha yapacağız. Biz şu anda çekemedim bir saniye. Birinci sıradan ikinci sıraya geçiyoruz. Dediğim gibi 4 sıra öreceğimiz için her sırada bu işlemi tekrar edeceğiz. Bakın daha önce göstermiştim. Yine aynı yöntemle uzantısından girip buraya yukarıya çıktım. Bu şekilde sık iğnemi yapmış oldum. Yine dönüp dolaşıp geleceğim.
Aslında bu yaptığımız işlemle şu ilk tepesi olmayana bir tepe oluşturmuş oluyoruz. Şimdi yanındakinden devam ediyorum artık. Bu şekilde sık iğnelerimi yaparak yoluma devam edeceğim. Eğer burada ağız kısmını derli toplu yapamıyorsanız, sık iğnelerinizin tepesi geniş düşüyorsa mutlaka tavsiyem şöyle küçük bir tığ küçültün. O zaman dengelemiş olursunuz. Bakın böyle gerçekten çok tatlı oldu. Haydi şimdi ben ağız kısmını örüp geliyorum. Evet, ben şimdi 3.75 milimetrelik tığa geçtim ağız kısmını örerken. Şimdi ilmek kaydırma kısmına geçeceğiz. Bakın 4 sıra demiştim ama 5 sıra daha iyi oldu. Ben 5 sıra yaptım. Doğrudan şu ilk, bakın tepesi olmayan ilmeğimizin yanındaki ilk gerçek, bakın sık iğnenin tepesine girip ilmeğimi kaydırıyorum ve bu zaten bunun tepesi olmuş oluyor. Hemen yanındakinden devam ediyorum. Bakın böyle tepesine, iki kanadına birden giriyorum. İlmek kaydırıyorum. Girdim. İlmek kaydırdım. Bu şekilde daha önce zaten ilmek kaydırmayı yapmıştık, biliyoruz. Ağız kısmını dolaşıp geliyorum. Bakın başladığımız yer burası. Şu başladığımız yere kadar ilmek kaydırmamı yapıp geliyorum. Evet, şimdi geldik işaretleyicimizin olduğu yere. Hemen şöyle bir miktar ipimi kestim. Şimdi iğneyle ipimizi gizleyeceğiz. Hemen şuradaki ilk ilmek kaydırmaya giriyorum. İpin çıktığı, bakın bu noktadan arkaya geçiyorum. Şimdi şöyle ipimi burada bir sıkıştırdım. Sonrasında aşağıya ilmeklerimin olduğu yere inip yatayda sık iğnelerimin arasından ipimi gizliyorum. Evet. Şimdi artık sıra geldi ütüye. Yani şu iç kısmından, sonrasında dış kısmından güzelce ütü masasına geçirip şöyle bunu ütülüyoruz. İçini ütülerken herhangi bir bez koymamıza gerek yok ama üstten ütülerken mutlaka bez koyun. Çünkü ütünüz parlatabilir. Şu iplerin bu güzel canlı görüntüsünü soldurabilir. O yüzden tavsiyem, yüzünden ütülerken üzerine bez koyun, içinden ütülerken gerek yok. Normal rahatlıkla buharlı ütüyle ütüleyebilirsiniz. Burada ayarımız pürüzsüzleşecek kadar basacağız ama çok aşırı güçlü bir ütünüz varsa çok aşırı uzun süre basmamaya dikkat edin. Çünkü ister istemez böyle örgünüzü biraz yumuşatacaktır buhar. Onu da istemeyiz. Sadece biz burada şekil verip kalıplaşmasını sağlayacağız. Biliyorsunuz ütüyü çok sever kağıt ip. Şimdi 7 tane sık iğne ile başlayacağız. Bunun için şimdi dikmek için pay bırakmak istiyorum. Şöyle yaklaşık 30-35 santimlik bir pay bırakıyorum ve sonrasında şöyle bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum ve sonrasında bakın bu görmüş olduğunuz ilk zincire ilmek kaydırıyorum. Bu ilmek kaydırmada benim 7. zincirimi vermiş oluyor. Şimdi ipi şöyle bu tarafa geçiriyorum. Buradan üzerine örmeye başlayacağım. Şimdi bir zincir çektim. Ve bu ilmek kaydırmayı yaptığım, bakın, zincirin içine giriyorum. Buraya bir sık iğnemi yaptım. Geldim. İkinci zincir.
Bakın şöyle ikişer kanat alarak batıyorum. Altta bir zincir kalıyor. Devam ediyorum. Üçüncü. Devam ediyorum. Dördüncü. Devam ediyorum. 5. 6 ve bu ilmek kaydırma yaptığımda bakın bu da 7. 7. 7'yi tamamlamış olduk. Şimdi ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepesine buradan geçiyorum. Böylelikle spiral bir şekilde dönerek yolumuza devam edeceğiz. Şimdi bu kısma birazcık sıkmanız lazım iyice. Çünkü ilk şöyle tepesini örmeye çalıştığımız için ilk baş biraz geniş olabiliyor. Şu tepe ilmekleriniz sıkı olsun. Birkaç sıra döndükten sonra rahatlayacaksınız. Evet, bakın artık normal sap şekli oluşmaya başladı. Ne kadar öreceğim? 35 santim. Diğeri biraz daha büyüktü. İlk yaptığım çanta. O biraz 42 santim falan yapmıştım onu. Çanta büyük olduğu için. Ama bu çantamız daha küçük. O yüzden 35 santim benim için yeterli olacak. Siz elinizde hazır saplarınız varsa hazır saplarınızı da değerlendirebilirsiniz. Normal deri saplardan da tercih edebilirsiniz. Ama ben sade örgü yapacağım. Evet. Bakın bu şekilde yukarıya doğru döne döne örerek gideceğim. Dediğim gibi 35 santim bundan 2 tane yapıyorum. Geliyorum ve çantamızın artık dediğim gibi ütüsünü yapıp saplarını dikeceğiz. Evet, şimdi artık son aşamalara geldik. Sapların bakın şöyle göstereyim. 3 tanesini diktim. Yani 3 tarafını diktim. Bunu birlikte dikeceğiz. Birlikte yine bir çıt çıt aparat hazırlayacağız. Bunu birlikte dikeceğiz ve sonrasında yanlara D halka taktım. D halkayı da birlikte dikeceğiz. Şimdi diğer çantamın tarifinde buraya örgü sap takımını gösterdim. Yapımını da gösterdim. Dilerseniz onun içinden yapabilirsiniz. Ben bu sefer elimde şöyle bakın gördüğünüz gibi tam çantamın renklerine uygun zincirlerim vardı. Bu iki zinciri birbirine bu şekilde bir halkayla bağladım. İstendiğinde şöyle kısa saplı olarak da kullanabilirsin diye. Bakın şöyle çiftli bu şekilde de kullanılabilsin diye. Böyle saplar hazırladım. Bunları doğrudan içine bırakabileceksiniz ve D halkalarından bu şekilde takabileceksiniz. Şöyle bakın. Yani normal çapraz takmak istediğinizde de bu zincirler size yardımcı olacak. Şimdi diğer D'yi de birlikte dikelim. Şöyle küçük D kullanıyorum ben. Bunlar 1,5 santimlik. Şu şekilde
çıt çıtlarım var. Tek tarafını buraya taktım. Bu diğer tarafı. Bunu dilerseniz 4 tarafını şöyle sabitleyebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde boşta bırakabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hatta dilerseniz bundan hoşlanmıyorsanız etrafına küçük de yapabilirsiniz. Çanta küçük olduğu için karesini de daha küçük bir şekilde çalıştım. Bunlar tamamen opsiyonel, size kalmış. Aslında normalde bunu doğrudan bu şekilde takabilirsiniz. Yani bunlar troklular doğrudan bu şekilde takmak için uygun. Şöyle göstereyim. Ama burada bir çıt çıt aparatı gözüktüğü için ben genelde bu şekilde tercih etmiyorum. Yani şu metalin burada gözükmesinden ben hoşlanmadığım için bunu yapmıyorum. Ama sizler dilerseniz bu şekilde de takabilirsiniz. Hiç önemli değil. Yani illa bunu öreceksiniz diye bir şey yok. Örmek zorunda da değilsiniz. Hadi gelin şimdi sırasıyla adım adım ilerleyelim. Önce sapımızı dikerek başlayalım. Bir o aradan çıksın. Çok kısa kısa göstereceğim. Çok uzatmak istemiyorum videoyu. Detaylı olarak izlemek istiyorsanız diğer çantamda hepsi mevcut. Bakın şöyle göstereyim. Bu çantamın içinde hepsi mevcut. Bu inanılmaz güzel oldu. Bakın içi de şu şekilde astarlandı. Şu mürdümle son derece uyumlu, çok koyu, mürdüme yakın bir fuşya ile astarladı. Bakın çok güzel. Yani o kadar güzel bir çanta ki bu. Boyutları çok ideal. Bakın bu gördüğünüz gibi daha büyük. Bu daha küçük. Yani bu orijinalindeki gibi daha minimalist. Bu birazcık daha büyük sevenler için. Renkleri şahane, tarzı şahane. Bakın ben böyle içine kıvrık kullanımını da çok seviyorum. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani illaki şöyle açık kullanmak zorunda değilsiniz. Şöyle içe kıvrık da çok güzel görünüyor. Yine bunu da tercih edebilirsiniz. Bunun videosu da yine örmek isterseniz açıklamalar kısmına eklerim. Linkini oradan bakabilirsiniz. Sayfamda var. Şimdi bunun dediğim gibi içinde gördüğünüz gibi bir örgü sapı vardı. Siz bunu bu videodan izleyip yapıp takabilirsiniz. Burada sapımızı dikerken en son bitirdik. Bakın ilmek kaydırma yapıyorum son kez ve sapımı bitiriyorum. İpimi kesiyorum. Yine dikmek için pay bırakıyorum. Bir tarafını diktikten sonra bakın şöyle örgümün şöyle bir örgünün sırasını takip ediyorum. Ediyorum. Bakın aynı örgü burada. Şimdi bu şekildeyken bu örgüyü yüze getireceğim. Şimdi buradaki ağzı birbirine birleştiriyorum. Bakın bu şekilde. Yine şöyle şurayı birleştirelim. Zaten biliyorsunuz. Evet. İstemediğim şey oldu. Neyse sorun değil. Baştan dikmeye başlıyorum. Bakın hiç önemli değil. O kalsın orada. Gördüğünüz gibi aksaklıklar olabilir. Siz de yaşayabilirsiniz bunları. Hiç kesmiyorum bu aşamaları. Görün istiyorum. Şimdi bu ipi şu diğer tarafını bir çıkartayım. Şu ipi hemen bir gizleyelim. Bunu bir aradan çıkartalım. Bakın şöyle ilmeklerimin arasından geçiyorum. Ve tuttuğum ipin diğer ucunu böyle gizliyorum. Bu şekilde herhangi bir sıkıntı yaratmayacak bana. Tabii şu an biraz çevirdiğim için sapı tekrardan hizalamam lazım. Evet. Artık bunu kesebilirim. Geldik şimdi yine şu şekilde hizamı alıyorum. Bakın şöyle. Tam buraya geldiğinizde şu ilmek kaydırmanın hizasındaki 1, 2, 3 tane var ya, bunu kullanacaksınız. Şu an ipimiz ne tarafta bakalım. Şu an ipimiz diğer tarafta. Yani şu son tarafta. O zaman şu direğin, şu üçlünün bakın sonuncusu 1, 2, 3. Buradan başlıyorum. Sadece son iki sırayı kullanacağım birleştirmek için.
İpi kesinlikle üstten geçirmiyorum. Gözükmesin diye. Şu şekilde yatayda ilmeğin içinden geçiriyorum. Hemen yanı. Yine burada bir yanından. Bakın alttan çıkmam gerekiyordu. Yanlışlıkla üstten çıkmışım. İpi geri aldım. Tekrardan gidiyorum. Şimdi bir yanından. Şu alttayız şu anda. O diktiğimiz kısımdayız. Şimdi bakın. Son yerden de çıktım. Şimdi aynı şekilde tekrardan geçiyorum. Aynı uç kısımdan. Evet. Son noktadan yine çıktı. Şimdi artık bir üste geçeceğiz. Şöyle. Bakın bir üste geldim. Şimdi bir yana geçiyorum. Burada da bir yandan çıkıyorum. Yine ilmeğin içinden geçti. Mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Burada da bakın şu anda nereyi örüyoruz? Birinci sırayı örüyoruz. Şu şekilde. Şu en alt sınırımızda hemen üstündeki. Burada da ilmek kaydırmanın hemen altından bakın çıkıyorum. Şimdi yine şöyle birkaç tur gideceğim, geleceğim. İyice sağlamlaşması açısından. Sonra ipimi yine sık iğnelerin arasında yürütüp sonlandıracağım. Evet. Neyse bu tarafa gidelim. Buradan çok geçtiğimiz için iğnem biraz kalın, başı büyük. O yüzden sık iğnelerin arasından geçerken çok zorlanıyorum. Bakın birazcık uzun uzun gidiyorum. Evet. Şimdi sapımızı diktik. Sap dikimini gösterdim. Şimdi hemen hızlıca neye geçiyorum? D halkanın dikimine geçiyorum. D halkamızı da dikelim. Şimdi D halkayı da buradaki orta noktayı hizalayacağız. Bakın buradaki görmüş olduğunuz ortadaki trabzanın şöyle tepesi. Şöyle hemen o ortadaki sık iğnenin bir kenarından giriyorum. Daha doğrusu şöyle girelim. Bakın hemen bunun da geçirdim. Aynı yerden tekrar çıkıyorum. Bakın bir tur bundan geçirdikten sonra tekrardan çıkıyorum. Şimdi hemen ilmeğin diğer tarafına geçiyorum. Yine buradan üstünden geçip bakın arasından geçiriyorum ipi ve altından tekrar aynı noktadan çıkıyorum. Hemen bir tane daha sağ kaydım. Yine bakın arasından geçtim. Altından aynı noktadan tekrar. Hep aynı noktadan. Girdiğim noktadan geri çıkıyorum. Şimdi geri dönüyoruz. Şöyle geri dönüyorum. Yine bakın üstünden yani şuradaki D'nin içinden girip
Bakın aynı noktadan geri. Biraz daha kaydım. Yine içinden geçtim. Altından geri döndüm. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde bakın bir tane daha bu tarafa kayıp bir daha yapacağım aynı işlemi. Sonra yine buradan sık iğnelerin arasından dilerseniz hemen geçirip ipimi gizleyip geleyim. Evet, kaldı geriye sadece çıt çıtımız. Hemen küçük çıt çıtımızı yapalım. Şimdi burada dediğim gibi alternatif bu şekilde karede yapabilirsiniz, yuvarlak da yapabilirsiniz. Açıkçası ben çanta çok küçük olduğu için o kareden çok rahatsızlık duydum. O yüzden yuvarlak yapmaya karar verdim. Onu da sökeceğim. İkisini de yuvarlak olarak kullanacağım. Bakın şöyle bir tane zincirle sıkıştırdım. Hemen başlıyorum yanına sık iğnelerimi yapmaya. 2 3 7 tane yapacağız. 4 5 6 ve 7. Şimdi 7 taneyi yaptık. Güzelce sıkıştırıyorum. Evet, bu kadar payı küçük bıraktığım için tutacak yer bulamadım ve koparttım. Şimdi geldim buradaki birinci sık iğnenin tepesine. Buraya 2 tane yapıyorum. Yanındakine geldim. Yine 2 tane yapıyorum. Hep çift. Yani normalde 7 olan ilmek sayımız 14'e ulaştığında bitmiş olacak. Bakın her battığım yere 2 tane batıyorum. Şimdi ipim koptuğu için göbeğim haliyle bakın genişledi. Şimdi ben onu sıkılaştıracağım. Bitirdiğim iple. Şimdi bir sayalım. Hepsine çift yaptık mı? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet, 14 taneyi tamamlamışız. Şimdi birazcık uzun tutacağım. Göbekten de geçireceğim. Bakın size de fikir olsun. Böyle bir durumla karşılaştığınızda göbeği nasıl sıkıştıracaksınız? Hemen size onu da göstermiş olayım bu durumda. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi şu yanındaki değil bir sonrakinin tepesinden bir girelim. Şu ağzını bir kapatalım. Yine bakın ipin çıktığı noktadan arkaya geçiyorum. Ve bu şekilde bir yuvarlağımı hallettim. Şimdi aşağıya ineceğim. Dediğim gibi göbeğimi sıkmak için. Bunun için yapmam gereken şu alttaki sık iğnelerimin arasından dolaşmak. Dediğim gibi iğnenizin tepesi benimkinden küçükse yani inanılmaz derecede iğne kaybediyorum. Yine kaybettim iğnelerimi. O yüzden bu büyük iğnelere kaldım. Bunların da tepeleri çok büyük olduğu için böyle küçük ilmeklerin içinden geçmekte zorlanıyorum.
O yüzden tek tek geçmek zorunda kalıyorum şu anda. Bakın küçülmeye başladı. Başladığım yere geldiğimde şimdi buradan da geçeceğim. Tamam. Evet. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde küçültmüş olduk. Şimdi tekrardan kendimi nereye atacağım? Yukarıya. Dikmek için. Şöyle kenardan çıktım. Bakın bu şekilde göbeği sıkıştırdık. Şimdi hemen zımbamızı çakalım. Ben diğerini kendim yapacağım. Şimdi bunu size göstereyim. Evet, bastırdık, tamam. Şimdi bunu çantamıza dikeceğiz. Dikerken önden göstermeden dikmeye çalışacağız. Bu nasıl yapacağız? Hemen onu göstereyim size. Buraya alıyoruz. Bakın ortalıyoruz. Bir yerimizi hizalıyoruz. Hizalamak için şuradaki çiçeği kullanın. Bakın çiçeğin tam şu ortasındaki, görüyorsunuz şu üçlü var ya, hemen onun hizasına konumlanın. Buradan bakın şöyle dikmeye başlıyorum. Burada önemli olan nokta şu. Buradan girin. Bakın. Burada ise yana kayarken yine şu şekilde ilmeğin içinden geçmeniz gerekiyor. Belli olmaması için. Hemen kaydım yana. Bakın. Hemen burada sıradaki ilmeğimizden çıktım. Şu kenardan gidiyoruz. Bakın bu şekilde. Yukarıya geldim. Tabii hizası burada bizim için önemli. Yuvarlak bir hat çizdiğimiz için bu tarafa doğru. Yani şöyle yuvarlanmamız lazım. Hemen çıktım bakın buradan. Geçerken de şöyle ilmeğimin iki kanadından birden geçeceğim. Şu şekilde göstereyim size. İlmeğimin iki kanadından geçiyorum ve hemen yanındaki ilmekten devam ediyorum. Burada bakın bu şekilde kenardan tabii siz bunu kucağınızda çok daha rahat göre yaparsınız. Ben kameranın altında tutmaya çalıştığım için birazcık çantayı bir önüne bir arkasına çevirmek zorunda kalıyorum. Bakın bu şekilde. Geçiyorum ilmeğin içinden. Yine burada da ilmekten geçiyorum. Şimdi anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın böyle döneceğiz. Görüyorsunuz hiçbir şekilde önden belli olmuyor. Böyle ilmeklerin arasından kaya kaya gittiğimiz için. Arkada da daha şöyle bakın. Daha küçük bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. İpim kalın olduğu için yuvarlağım büyük oldu. Sizin ipiniz daha küçükse daha küçük bir yuvarlak elde edebilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde döndüreceğim. Bunu da değiştireceğim. Bunu da aynı şekilde yuvarlak yapacağım. Ve sonrasında artık bitecek. Aslında bunu da böyle kenarlarını dikseydim bu da kötü değildi. Ama bunda da değişiklik olsun. Küçük kullanalım istedim. Hemen yapıyorum. Geliyorum. Ondan sonra artık finaldeyiz. Çantamızın her şeyi bitti. Saplar takıldı. Görüyorsunuz. Çıt çıtlar takıldı. Askılar takıldı. Ütüsü yapıldı. Her şeyimiz hazır. Artık
keyifle karşıdan güzelliğine bakabiliriz. Ve finaldeyiz. Bakar mısınız? Çok tatlı olmadı mı? Evet. Yani o kadar kısa sürede bu kadar güzel bir sonuç. Gerçekten şahane. Çok severek yapacağınız, eğer kendiniz kullanacaksanız çok severek kullanacağınız ya da hemen elden çıkarabileceğiniz bir çanta. Bakın renkler şahane. Her tarafında farklı renk kullandım. Her kıyafetinize eşlik edecek şahane bir çanta oldu. Hasır bir başka gerçekten. Yaz deyince bence hasırın yeri bir başka. Ben çok seviyorum. Bu benim favorim oldu diyebilirim. Boyutları da çok ideal oldu. Umarım memnun kalmışsınızdır. Buraya kadar benimle bu güzelliği örmüşsünüzdür diyorum. Bir başka güzellikle daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.